Herkese merhabalar. Bu projemde sizlere hem tığ hem de şişle çalıştığım bir bluz yaptım. Yazlık. Kollarında şöyle bir detay yaptım. Şu şekilde. Şöyle bir kırlangıç kanadı, bir kanat yaptım. Kenarlarına şöyle bir su yaptık. Sonradan daha önce yaptığım, şişle yaptığım bir çalışmam vardı. Onun örneğini burada kullandım. Hem hatırlatma olur hem bilmeyenler de gene öğrenir. Yani projede iki tane motif ve model tanımış olacaksınız. Bir bu tığ işi motifi, bir de bu şişin bu modelini tanımış olacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Beraber yaparız. 4,5 tane ip gitti buna. Şiş kısmımı 4 ile, tığ da 3 ile çalıştım. İlk önce şu motiften başlayacağız. Bu motifte ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane motif çalışmışım. Boyu burası. Siz isterseniz tabi uzatabilirsiniz. 8, 9, 10 ne kadar istiyorsanız uzunluğunu. Ondan sonra da hiç ipimi kesmeden direkt şişten şişe geçirdim ilmek alarak. Sonra şu modelimi yaptım. Bunu da istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şu orta motiften sonra genişletmek için burayı büyütmeyi öyle yapabilirsiniz. Aynı bunun ebatında da bu tarafa bir tane daha yaptım. Sonra kollarına başladım. Onu tığla bitirdim. Ve sonra arkası da aynı şekilde oldu. Hadi gelin başlayalım. Bundan başlıyorum anlatmaya. Ondan sonra da bitişte hem fotoğraflarını hem videosunu hem başına hem sonuna koyarım. Hadi gelin başlayalım. Şimdi zincirlerimi çekiyorum. Şimdi 15'ten biraz daha fazla çektim. Doladım. Bir tane atlıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa bir tane daha yaptım. İkili trabzanım oluştu. Şunu yapıyorum önce. 1, 2 zincir. 2 tane daha. 1, 2, 3, 4 tane zincir ilk sırada. 1, 2, 3, dördüncüye bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğa yine 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. Şuradaki şu üçlü grubu yapıyorum. 1, 2, 3 tane. Şimdi şu ikisini oluşturmak için araya 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye aynı boşluğa 3 tane daha. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye şuradaki başta ve sonda yapacağım grubumu yapıyorum. 2 trabzan, aynı boşluğa 2 tane daha. Şu aradaki artan zincirlerimi sonra da çıkartacağım. Sökeceğim onları. Bir saniye. Şurası olmadı. Aynı boşluğa 2 tane daha. Bir, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıktım. Şimdi şu ilk sırayı yaptık. İkinci sıramızda şuradaki başta ve sonda hep aynısı devam edecek. 4 ile yukarı çıktım ve ortadaki boşluğuma 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Şimdi 3 tane zincir. Bakın burada şuradaki üçlü grubumu 2 başa, bir ortaya, 2 sona ikili trabzanlar yapacağım.
2 tane başa yaptım. Bir tane ortaya yaptım. 2 tane de sona yaptım. İki, 3, 4, 5 tane var. Arada 1, 2, 3 zincir. Şu ortadaki ikili trabzanı, yani yeni yapraklar için şuraya bir tane ortaya ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Şurada yaptığımın aynısını buraya da yapıyorum. 2 tane başa, bir tane ortaya, 2 tane sona ikili trabzan. Sonra da 2 tane. Bir, iki, üç ve başta ve sonda yaptığım grubumu yapıyorum. 2 tane aynı boşluğa bir tane daha. Bir tane zincir. Burada başlarken de 4 ile başlamıştım zincire. Şimdi bir zincir şunun en başına, en baştaki zincirimin üzerine, trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 ile yukarı çıktım. İkinci sıramda bu şekilde oldu. Buradaki ikinci sıram gibi. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Dört zincirle yukarı çıktım. Burada aynı grubumu aralarında 2 zincirle ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2 tane zincir. Şimdi buradaki beşli trabzanımı 3'e düşüreceğim. Bekletiyorum. Yanındakinden de aldım ve beraber çıktım, 1'e düşürdüm. Ortadakini bir tane ikili trabzan yaptım. Bu ikisini de topluyorum. Bekletiyorum. Bekletiyorum. 1, 2 tane zincir. Şuradaki tekli trabzanımı 3'e çıkartıyorum. Bir, iki. Aynı buradaki grubumu da 3'e düşüreceğim. İkisini toplayacağım. Bir tanesini öreceğim. İkisini toplayacağım. Beklettim. Topladım. 1'e düşürdüm. Birini ördüm. Ve ikisini topladım. İki tane zincir ve grubumu yapıyorum. İki tane zincir. Bir tane zincirle en baştaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ile yukarı çıktım. Ve şöyle bir görüntüm oluştu. Artık kanatlarımız ortaya çıkıyor. Şimdi yeniden grubumu yapıyorum. Bunu direkt bununla devam edip çoğaltarak bu 15-15 aynı bu grupları yan yana yapabilirsiniz. Aynı zamanda size bir örnek çalışma göstermiş oluyor. Şimdi yeniden 2 tane zincir ve buradaki üçümü teke indireceğim. Yani şundan yapıyorum, bakın. Şunu yapıyorum. Teke indiriyorum. Beklettim. Ortadakine bir tane beklettim. Hepsini birden çıkardım. 1, 2 tane zincir. Şu üçlü grubuma
bir başa bir sona birer tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 aralarında 3 zincir var. Bunu atlıyorum. Buna da bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2, bu beşli grubumu 3'e düşürdüm. Bir, iki ve grubumu yapıyorum. Bir tane zincirle baştaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 ile çıktım. Şimdi bakın burada bir tane yeni kanat başlatıyorum. Bunların üzerine kanatlarımı koyacağım. Bunu da kapattım. Bakın bunu kapattım. Şimdi buradan yeniden kanat çıkartacağım. Şuradan 2 tane. Bakın onu bir daha göstereyim. Şimdi bu birlerin üzerine de 3 yapacağım. Böylece burada yeniden bir kanadım oluşacak. Şimdi 4 ile yukarı çıktım. Grubumu yapıyorum. Bir, iki, 3 tane zincir çektim. Şuradaki kapattığım yere atlıyorum ve tekli trabzanım, tek olan ikili trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Yani aslen ne yapıyorum? En baştakini yapıyorum. Aralarda 2 tane zincir, buna da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 tane zincir ve grubumu yapıyorum. Bir tane zincir, başa ikili trabzan. 1 2 3 4 tane zincirle yukarı çıktım. Şu anda böyle görünüyor. Yeni kanatlarım için yerlerimi oluşturdum. Yeniden aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi buradaki üçleri 5'e çıkartacağım ve bakın, şimdi şu üçleri yaptım. Bunları 5'e çıkartacağım ve ortaya yeniden bir ikili trabzan yaparak yeni kanatların yerlerini hazırlayacağım. Yeniden. Şimdi bir kere daha gösteriyorum. Sonra devamını tekrar ediyor kendini. Bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kazağınızın boyuna kadar olsun istiyorsanız. 2 tane zincir çektim. Baştakine 2, ortadakine 1, sondakine 2. Ne yapmıştık bu beşli grubu oluştururken? 1 2 3, tam ortaya da bir tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi yeniden bunları 2 5'e çıkartıyorum. Üçü 5'e çıkartıyorum. Sonra 5'ten sonra 3 ve sonra kapatıyorum. Ve 5'e çıkardım. Grubumu yapıyorum. En başa bir tane ikili trabzan. Şimdi tekrardan grubumu yapıyorum.
Bir, iki tane zincir. Şimdi bu beşli grubumu 3'e düşürüyorum. İkisini topluyorum. Bakın aynı şeyleri yapıyorum, görüyorsunuz. Çok kolay ama çok zarif bir örnek. Kapattım. 1, 2. Bunu 3'e çıkartıyorum. Bir, iki. Ortadaki buradaki grubumu 3'e düşürüyorum. Ve başta ve öndeki grubumu yapıyorum. Bir zincir, başa tuttur. Şöyle bir göstereyim. Bakın iç içe hepsi yeniden çıkmaya başladılar. Bir kere daha gösteriyorum. Ondan sonra artık boyunuz ne kadar olsun istiyorsanız o kadar uzatacaksınız. Bu bittikten sonra buradaki modelimi anlatacağım size. Grubumu yaptım. Şimdi burada bu üçünü topluyorum. 1, 2, 3 topladım. Şimdi burada ne yapıyorduk? Topladığımız zaman bir tane buraya, bunu atlıyoruz. Bir tane de buraya. Yani buraya. Şimdi bunu da yeniden kapatıyoruz. Grubumu yapıyorum. Üç tane zincir. Buradaki teke düşürdüğüm, artık sıfırladığım kanadı atladım ve buraya 3 tane birli gördüğüm yere üç tane trabzan yaptım. 3 zincir. Karşısındakine de 3 tane yaptım. Bakın artık bu şekilde aynı şeyleri tekrar ederek uzatacağız. Ben şimdi bunu bitiriyorum. Sonra şişle olan kısmında tekrardan bir araya gelirim. Gördünüz mü, bakın. Başladım. Şimdi bunu 5'e çıkartacağım. 5'e çıkardığım zaman ortaya bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Bunu da 5'e çıkartacağım ve bu şekilde uzatmaya devam edeceğim. Şimdi ben istediğim boyuta geldim. Buradan ilmek çıkartarak modelimi kurmaya başlayacağım. Şimdi bakın şurada bir hat var, görüyorsunuz. Ben örneği şu hattın olduğu yere kurmak istedim. Şöyle arkasını da çevireyim. Eğer burada bu hat olmasını istiyorsanız şuradaki şu hat, bu tarafı da kullanabilirsiniz örnekli taraf olarak. Yani şuradaki hattım olmasın derseniz arkaya kurabilirsiniz. Ama ben şu hattı görmek istiyorum. O yüzden modeli oraya kuracağım. Nasıl kuracağımızı da anlatacağım. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Ve buradan ilmeklerimi almaya başlıyorum. Şimdi bunun içine 2 tane alacağım. Zincir çekmeden alacağım. Zincir çekerek alırsam zaten bu hat oluşmuyor. Ama ben zincir çekmeden alıyorum. Bir tanesini bu içinden alıyorum. Bir tanesini şuradaki zincirden. Bir tane bunun içine batıyorum.
bir tane içinden, bir tane buradan. Yani ben burada 74 tane yaptım çift sayı. Siz de boyu ne kadarsa yaptığınız modelin ya 7 yapabilirsiniz, 8 yapabilirsiniz, 9 yapabilirsiniz. Çift sayı alacaksınız. Bir içinden, bir tane şurasından, buradaki zincirin üstünden, bir tane içinden, bir tane şu üst, bir tane şöyle üstünden, bunun üstünden. Bu şekilde bütün sıra boyunca karşılıklı yapacağımız şekilde, karşılıklı yapacağımız için eşit sayıda her iki tarafından da çıkartacağız. Önce bir tarafını bitireceğim, kapatacağım. Sonra bu tarafından da gene aynı sayıda ilmek çıkartacağım. Şimdi ben burada 74 tane çıkarmıştım. Burada da 74 tane ilmek çıkartıyorum ve geliyorum. Sonuncusunu da alıyorum. Onu ama şöyle iki zincirle çıkartıyorum. Şuradaki dar sıtma yapmasın diye başlangıç yeri. Biraz büyütüyorum orayı. Yani açılışta kapanış aynı olmadığı için ilk başladığımız yer biraz daha dar olabiliyor. Şöyle geçirdim. Şimdi bakın. Ben örneğimi buraya kuracağım. Yani burada görünecek şuradaki çıtırlarım. O yüzden bir sıra örüyorum. Çünkü görünen yüz, yani örneğimin olduğu yüzde sadece tersten gideceğiz. Örneğimizi modelimizin arkasında kuracağız. Arka sıramızda modeli kuruyoruz. Model arkada kuruluyor, önde görünüyor. O yüzden yapmak istediğiniz yer neresi ise onu ayarlamanız gerekiyor. Yani modelimiz arka yüzden kuruluyor, ön yüzde de bu şekilde görünüyor. Şimdi burası ön yüzüm olacağı için burayı ben bir sıra ters gideceğim. Modelimizi kurduktan sonra zaten bu sırayı hep böyle ters gideceğiz. Şimdi burayı bir sıra örüyorum. Şimdi modelimin arkasındayım. Örneğimi kuruyorum. Bir tane başta ve sonda birer tane örneğim olacak. Kenar ilmeğim olacak. Şimdi maksadımız 3 tane arttırıp 3 tane toplamak. Yani modelimiz bundan oluşuyor. Bir tane ilmeğimizi arttırıyoruz. Sonrakini topluyoruz. Diğer sırada da başladığımız sırada arttırmışsak diğer sırada kesiyoruz. Şimdi bakalım. Bakın başlıyorum. Şimdi bir tane ördüm ve ben tabi böyle örmüyorum. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane geçirdim. Doladım. Çıkartmıyorum ikisini. Buradaki ilmeğimi üste çıkardım. Ördüm. Çıkardım. Yine tutuyorum şuradaki ilmeğimi. Aşağı attım ilmeğimi ve yeniden ördüm. 3 tane ilmeğim oldu. Arttırdım 3 tane. Yukarı çıktım. Şimdi sayının eşit olması için ne yapıyorum? 3 tanesini kesiyorum. 3 arttır. 3 kes. Aşağı aldım ipimi. Geçirdim. Çıkardım. Bekletiyorum. İpimi yukarı aldım. Yeniden ördüm. Yeniden çıkardım. Hala ip burada. Hala ilmeğim burada. Aşağı indirdim. Tekrardan ördüm. 3 tane arttırdım. İpimi yukarı aldım. 3 tane kestim. İpimi aşağı aldım. Bir tane üstüne attım, çıkardım. Bekletiyorum. İpimi yukarı aldım. Bir daha ördüm. İpimi aşağı aldım. Bir kere daha ördüm.
3 tane ilmeğim var. Yukarı aldım. 3 tanesini kestim. Bununla geçen kış bir tane kazak yapmıştık sizle bu örnekle. Şimdi 3 tane kestim. Şimdi yeniden 3 tane arttırıyorum. Doladım, çıkardım, bekletiyorum. Üste aldım. Bir daha ördüm, çıkardım. Aşağı indirdim. Bir kere daha ördüm. Ve bir ilmekten 3 tane ilmek çıkardım. İpimi yukarı aldım. 3 tanesini kestim. Aşağı indirdim. Ördüm, çıkardım, bekletiyorum. İpimi yukarı aldım. Bir kere daha ördüm. İpimi aşağı aldım. 3 tane ilmeğim oldu ve 3 tanesini kestim. Yukarı çıkardım. Bir daha aşağı indirdim. 3 tane. Üçünü kestim. Bekletiyorum. İpimi yukarı aldım. Bir daha doladım. Aşağı aldım. Bir kere daha ördüm. 3 tane ilmek. Sıra sonuna kadar bu şekilde olacak. Dikkat etmemiz gereken, burada arttırmıştık. Biliyorsunuz bir tane ilmeğimizden sonra arttırdığımız yerde sonuncu bitimimiz eksiltme olmalı. Burada eksilttiysek burada arttıracağız. Şimdi bakın kestim. Yeniden arttırıyorum. Aşağı aldım. Bir daha ördüm. 3 tane. Yukarı çıkardım. Yukarı çıkardım. 3 tane kesiyorum. Şimdi ben sonuna geldiğimde tekrardan görüşelim. Çok zevkli ve çok kolay bir model. Sonunda tekrardan görüşelim. Burada ilk ilmeğimden sonra arttırmıştım. Şimdi son ilmeğimden önce eksilterek bitiriyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Tersine döndüm. Ama aynı burası şimdi benim modelimin olacağı yer olacak. Burada sadece üstten öreceğiz. İşlemlerimiz modeli kuruşumuz arka sırada olacak. Bu sırada bir işlem yapmıyoruz. Sadece örüyorum. Şimdi ben burayı öreyim. Bundan sonraki sıra kaydırma sırası. Onu da göstereyim size. Ve ondan sonra devam edelim. Burayı örüyorum. Arkada tekrardan görüşelim. Şimdi buradaki şu görüntüyü elde etmek için modelimizi kaydırmamız gerekiyor. Bakın. İlk sırada ne yapmıştık? Bir tane örüp hemen arttırmıştık. İkinci sırada şimdi bir tanemi örüyorum. Bu sefer 3 tane keserek başlıyorum. Bakın zaten belli. Şuradaki V olan, başak olan benim arttırma yapacağım ilmeğim. Şurada boşluklu olan 3 tane de kesmem gereken ilmek. Hemen kesiyorum. Aşağı aldım ve bunu arttırıyorum. Bakın karşıma gene zaten 3 tane geldi. İlerledikçe bu çok daha net görünüyor. Boşluğum da var ve 3 taneyi kesmem gerekiyor ve 3'ünü kesiyorum. Şimdi burada keserek başladığım için finalde ne yapmam lazım?
arttırmam lazım. Bakın karşıma tek bir tane şöyle başak geldi. Onu arttırıyorum. Üç tane kesiyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Bakın. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Ben şimdi örüyorum. Sonunda görüşelim. Sonuna yaklaşıyorum. 3 tane arttırdım. 3 tane kestim. Şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Biri kenar ilmeğim. Başta biliyorsunuz kesmiştim. En baştaki başlangıçta. Şimdi burada da arttırıyorum. Şimdi yeniden tersini ters olarak örüyorum. Ve bakın çıtırlarım artık oluşmaya başladı. Şimdi bir daha bir başlangıç göstereyim. Şimdi yeniden modelimi kuracağım yerdeyim. İpinizi bıraktınız diyelim. Hangi sıradan başlayacaksınız? Burada arttıracak mıydım, eksiltecek miydim? Bakın. Tek kenar ilmeğimi ördükten sonra karşıma bakın bir tane tekli V geldi, görüyorsunuz. Hemen yanında da şurada boşluklu üçlü grup var. Otomatikman şunu arttıracağım demektir. Yani karşınıza zaten örnek kendini gösteriyor. Bakın gördünüz mü? 3 tane toplamam gereken yere geldi. O şekilde de nerede kaldığınızı bulabileceksiniz. Bakın karşıma tek bir tane ilmek çıktı. Bunu arttırıyorum. Hop, karşıma 3 tane toplamam gereken yer çıktı. Modelimizi bu şekilde 3 toplayıp 3 arttırarak büyütmeye devam ediyoruz. Şimdi ben burası kadar yapıyorum. Sonrasında kapatmada tekrardan görüşelim. Bakın. Buna nohut modeli de diyorlar. Böyle çıtırlar oluştu. Bir bu tarafta bir bu tarafta arttırarak ve eksilterek motifimizi, modelimizi tamamlayalım. Bittiğinde tekrardan görüşelim. Bedenin bu kısmı istediğim yere geldi. Şimdi bunu kapatacağım ve tığla sık iğne yaparak buraya geleceğim. Şimdi kapatırken de hangi yönünüzün yüz olmasını istiyorsanız ona göre kapatın. Ben şimdi burada kapatıyorum. Çünkü gene buradaki çizgimin olmasını istiyorum. Buradan başladığımda otomatikman şuradaki çizgi burada olacak. Eğer siz burayı istiyorsanız bu taraftan başlamanız gerekir. Ona kapatırken dikkat edin. Ya da kesip yeniden sık iğne kısmını öbür taraftan başlatırsınız. Ben şimdi kapatıyorum. Gene çok dar sıtmadan, çok çekmeden, dar sıtmadan kapatacağım. Kesmeden tığla sık iğne yapmaya başlayacağım. Şimdi kapatayım. Başa geldiğimde tekrardan görüşelim. Bitirdim. Şöyle görünüyor. Şimdi sık iğne yaparak diğer tarafa geçeceğim. Bir zincir çektim ve sık iğnelerimi yapıyorum.
yan yana sık iğneler yapıyorum. Bakın şimdi şey kısmına geldim. Tığ işi yaptığımız yere geldim. Yine oradan da yan yana sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi bakın ilmek çıkaracağım yere geldim. Şöyle bir tane zincir çektim ve ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Tersindeyim. Modeli kuracağım da yer aynı zamanda. Burada 74 tane ilmek çıkarmıştım. Burada da aynı şekilde 74 tane ilmeğimi çıkartacağım ve size gösterdiğim örneği burada da yapacağım. Şimdi ben bunu burada devam ettireceğim. Sonra omuzlarda, kollarda tekrardan görüşelim. Ben şimdi çıkartıyorum. Bakın ön tarafımda gene istediğim çizgi oluştu. İki tarafı da bitirdim. Şöyle. Buradaki bölüme de sık iğne ile yapıyorum. Kapatıyorum ve omuzlarda tekrardan görüşeceğiz. Bedenim bitti. Şimdi omuzlarımı şöyle şuraya kadar birleştiriyorum. Kayık yaka yapacağım. Ondan sonra da kola başlayacağız. Dikiyorum. Tığla da yapabilirsiniz. 2 tane tersi üst üste getiriyorum ve dikiyorum. Bir tane kolumu yapmaya başladım. Onu uzatıyorum. İlk mesafeyi çok fazla bol yapmayın. Bakın ben şöyle bir ayarlama yaptım kendi kolumda. Sonrasında zaten bir kendini model bırakıyor. Daha genişliyor. Sonra kolun bitimine doğru da 4-5 sıra kala arttırım yapacağız. Biraz dar başlayın. Aşağı doğru açılacak. Şimdi aynı şuradaki modelimizi yapacağız kolumuzda. Ben buraya 13 tane modeli yerleştirdim. Motifi yerleştirdim. Şimdi burada da işaretledim ben. Başlıyorum. Başta ve sonda yine bir tane trabzan olacak. İşaretlediğim yerden giriş yapıyorum. Yani aynı onun gibi 13 tane grup yerleştireceğim buraya. 4 tane zincirle başlıyorum hep. Şu dördüncüye 3 tane atlıyorum. 2 tane, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha. İlk sırada aralarda bir zincir çekiyorum. Sonradan artık çekmeyeceğim. Doladım. 1, 2, 3, dördüncüye. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir. 1, 2, 3, dördüncüye. Aynı boşluğa 2 tane daha. Kolunuzun belirli noktasına gelene kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Sonra arttırmaya başlayacağız. Arttırma kısmında tekrardan görüşeceğiz.
1 2 3 dördüncüye. Bir zincir. Aynı boşluğa. Bir zincir. Sondakine de ikili trabzanımı yaptım. 4 tane zincirle yukarı çıktım ve direkt boşluğumun içine yine ikili trabzan, arasında 2 zincir, artık ben aralarına zincir çekmiyorum. Diğer boşluğuma geçiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Döne döne değil, bir ters bir yüz. Kapatmadan en sonda dikeceğim kolunu. Bunu da geldim. Bu şekilde büyütmeye devam edelim. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şimdi bileğimin şurasına gelene kadar ikili olarak devam ettim. Sonrasında ölçtükten sonra 3 yapmaya başladım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 2 sıra öyle gittim. Sonra da 4 tane yaptım. 1 2 3 4. 2 sırada dörtlü yaptım. Böylece şuradaki genişlemeyi sağladım. En son sırayı da şuradaki çıtırı yaptım. Şimdi beraber o çıtırı yapıyoruz. Orayı nasıl yaptım? Şuradaki çıtırı nasıl yaptım onu anlatıyorum. Bakın dörtlüyü, ikinci dörtlümü yaptıktan sonra yine dörtlü yapıyorum içine. Ve 1 2 3 4 tane zincirle yukarı çıktım. Şuradaki şu ikisini beraber aldım ve şöyle tutturdum. İster geçirin, ister sık iğne şeklinde tutturun. Doladım. Yeniden dörtlü grubumu yaptım. Dört. Doladım. Diğer yanına geldim. Yine 4 tane ikili trabzan, 1 2 3 4 zincir, şu ikisinden üstten aldım. İsterseniz böyle de çıkartabilirsiniz ve öteki dörtlümü yaptım. Bu şekilde şurada da çıtırlar yapmış oldum. Şimdi bunu tamamlayalım. Şimdi buhar tutacağım. Bitti artık kazağım. Buradaki kolumuzun şu kısmına ikiler bitip üçler başladığı yerden itibaren şöyle bir ip geçirip orayı toplayacağız. Böyle de kullanılabilir. Ama çok görüyorum mağazalarda, çok moda bu sene. Sadece zincir çekeceğim. Kordon yapmayacağım. Zincirin biraz burasında ipini bırakın. Ve
Zinciri çekelim. 2 tane eşit sayıda mutlaka sayın zincirinizi. Sonra da buradan geçireceğiz. Ben şimdi çekiyorum bir tanesini. Geliyorum. Şimdi 50 tane zincir çektim. Kopartmadan önce şimdi şurada üçüncü burası. Şuradan geçiriyorum. Diktim bu arada. Kontrol edeceğim. Geçiriyorum. Devamını da şöyle bakın geçiriyorum. Elinin üzerine sayacağım şimdi. Şuradan tutuyorum. Şuradan da bir sonrakinden şöyle tutuyorum. Geçiriyorum. Bir sanki 50 tane daha yapmam gerekecek gibi. Bir şöyle çekeyim biraz daha zincir. 2 3'e başladığım yerin başlangıcından şuradaki ipimi geçiriyorum. Bu tabi bunu yapmak istemeyebilirsiniz ama çok görüyorum. Hem yabancı dergilerde görüyorum. Altta birleşti. Bakayım şöyle. Evet, her ikisi de olabilir. Yani dilerseniz şu ortada da birleştirebilirsiniz. Sanki öyle daha iyi olacak. Bakın şunu şuradan çıkarttım şimdi. 80 tane zincir yetti gibi. Hatta biraz daha yapayım. Ucu da şey olsun. Şu ortada birleştireceğim. O yüzden buradan devam ediyorum. Şuradan bir tane çıkartayım önce. İkisini de aynı boşluktan çıkartarak uçlarını eşitleyeceğim. Şimdi ben bunun fotoğraflarını çekeceğim zaten size. Şöyle de bir bağlantı yaptık. Şimdi tamamını dikiyorum. Bu tarafına da aynı şeyi yapıyorum. 90 zincir çekmiştim. Onu da birleştiriyorum. Bu şekilde yapıyorum. Fotoğraflayacağım size. Etek uçlarına hiçbir şey yapmadım. Sık iğneyle bıraktım. Burada yeterince zaten bir detay var. O yüzden burası sade kalsın istedim. Hem böyle bir motif tanıtmış oldum size. Hem şişle şuradaki örneğimizi daha önce yapmıştım. Buna çok yakışacağını düşündüğüm için burada kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Hepinize iyi bayramlar diliyorum tekrardan. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.